Değerli dinleyicilerim, bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videolarında dünyanın farklı yerlerindeki birbirinden tuhaf cenaze ritüellerini sizler için derledim. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Bu ritüeller insanı hayrete düşürüyor. Filipinlerin kuzeybatı bölgesinde yer alan Hinguan kabilesi çok garip bir cenaze ritüeline sahip. Kabile üyeleri ölen kişilere en güzel kıyafetlerini giydirip üzerine bir de makyaj yapıyor. Ölen kişiyi bir güzel hazırladıktan sonra bir sandalyeye oturtarak ağzına bir sigara koyuyorlar. Ardından sanki hala hayattaymış gibi hürmet göstermeye başlıyorlar. Bu gelenek epey ürkütücü gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yavaş yavaş yer edinmeye başlayan bu ritüel daha çok çevreyi korumak adına harekete geçirilmiş birer önlem olarak değerlendirilebilir. Çevre dostu cenaze olarak bilinen bu işlemde cenaze için kullanılan tüm kefen ve tabut gibi ihtiyaçlar doğadan çözülebilen maddelerden üretiliyor. Amerika üzerinde şu an yaklaşık olarak 40 tane çevreci mezarlık hizmeti veren yer bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Totem direkleri pek çok farklı kabile ve toplulukta kendisine yer edinmeyi başarmış ritüeller arasında. Totem direklerinde ölen kişinin hayatı ve kültürel varlığı anlatılır. Bir nevi ölüm sonrasında onu temsil eder. Eski Türk kültürüne bakıldığı zaman bu uygulamaya sık rastlamak mümkündür. Ölen kişinin ruhlarının korunacağına inanılarak yapılan bu direkler günümüzde biraz garip karşılanıyor. Ölüm bazı toplumlarda kötü bir şey olarak değil, ölen kişinin başka bir diyara göç etmesi olarak anılır. Buna inanan Gana halkı, ölen kişinin hayattayken sahip olduğu özellikleri ele alarak eğlenceli tabutlar hazırlıyor. Bira şişesi, uçak, piyano ve hatta deniz kızı şeklinde tabutlar görürseniz sakın şaşırmayın. Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Bu kişiler ölen yakınlarını Dagma isimli alana bırakıyor ve bölgede yaşayan akbabalar gelip cesedi afiyetle yiyor. Ölü bedenlerin kutsal toprağa kirlettiği düşünülüyor. Bu nedenle gömülme işlemi yapılmadan akbabalara veriliyor. Amaç ölü bedeni kutsamak değil, toprakların kutsallığını korumak. Bir Amerikan şirketi olan Eternal Reef, müşterilerine mercan resiflerine gömülme imkanı sunuyor. Kişinin cansız bedenini bir kürenin içerisine yerleştiren firma, onu okyanusun derinliklerine bırakıyor. Bu yöntem her geçen gün daha da popüler oluyor. Güney Kore'de öldükten sonra yakılmak isteyen insanlar için yepyeni bir yöntem geliştirildi. Mücevher olmak. Ölmeden önce randevu yaptırılması gereken bu yöntemde kişilere yakılmak mı yoksa yıkıldıktan sonra mücevher mi olmak istedikleri soruluyor. Yanan cesedin küllerinden minik bilyeler yapılıyor ve bu bilyeler şeffaf bir kutuya koyularak ölen kişinin ailesinin evinde aksesuar olarak kullanılıyor. Bu minik bilyelerden kolye, bilezik gibi takılar yaptıranlar da var. Tüm dünyaca bilinen bir cenaze ritüeli olan bu yöntem yıllardır kullanılıyor. Filipinlerin Sagada adındaki bölgesinde gerçekleştirilen ritüelde tabutlar yerin altına gömülmek yerine uçurumun yan yüzeyindeki kayalıklara monte ediliyor. Igorot kabilesinin bulduğu bu yönteme göre ruh en tenha ve sessiz yerlerde dinlenmelidir. Böylelikle ölen kişinin ruhu onlarda önemli bir tanrı olan Kübünan'ı daha çabuk bulabilecektir. Bu mezarlar epey turist topluyor. Papua Yeni Gine'de yapılan cenaze ritüelinde yamyamlık had safhada görülüyor. Bu ritüele göre Malezyalıları ve Brezilya'nın Vara halkı geçmiş yıllarda ölümü çok gizemli bir şey olarak gördükleri ve korktukları için ölen kişileri yiyorlardı. Vikinglerin cenaze ritüeli cinsel açıdan epey fazla detay barındırıyor. Ritüelde ölen erkeklerin öteki dünyada cinsel ihtiyaçları olacağına inanılıyordu. Bunun yanı sıra köyde yaşayan köle bir kız tüm köy erkekleriyle seks yapmak zorundaydı. Ardından köle kız bir ip ile boğuluyordu. Aynı zamanda ölen kişiler son yolculuğuna yanan bir gemiye koyularak yollanırdı.
Tüm bu gelenekler anayasalarında yazılı olarak yer alıyordu. Madagaskar'da düzenlenen bu ritüel oldukça garip görünüyor. Önce ölen kişi normal standartlarda gömülüyor. Gömme işleminden birkaç gün sonra mezardan çıkarılan beden kefenle yeniden sarılır ve mezarın etrafındaki aile üyeleri tarafından dans ettirilirdi. Bu işlem kemiklerin dansı ya da ölülerle dans olarak anılıyor ve hala yapılıyor. Yamyamlık modern insana çok korkunç gelse de ilkel kabilelerde sadece beslenmek için değil, dini bir ritüel olarak da hala uygulanıyor. İç yamyamlık Avustralya'nın güneydoğusunda yaşayan Dieri kabilesine uygulanıyor. Ölen akrabalarının kol, bacak, karın gibi kısımlarını ölüyü onurlandırmak için yiyorlar. Bu inanca göre ölünün yağlı kısımlarını yiyerek onun özelliklerini kendilerine geçirmiş olduklarına ve kabile üyesinin yeteneklerinin yine kabile içinde kaldığına inanılıyor. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Sizler bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka ilginç videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.